Gece yarısı, zifiri karanlık bir sokakta yürüdüğünü hayal et. Gözlerini böyle tamamen gökyüzüne dikmişsin. Yıldızların hareketlerini, o takım yıldızlarının kusursuz dizilişini büyülermiş gibi inceliyorsun. Kafanda evrenin sırları var. Hani o devasa kozmik matematiği falan çözen denklemler dönüyor beyninde. Hı hı. Kafan tamamen yukarıda yani. O kadar yukarıya, o kadar soyut bir aleme odaklanmışsın ki tam ayağının dibindeki devasa çukuru, o karanlık kuyuyu görmüyorsun. Ve büyük bir gürültüyle çaresizce o dipsiz kuyunun içine düşüyorsun. Sen orada çırpınırken seni oradan çekip çıkaran yaşlı kadın felsefe tarihinin belki de ilk ve en meşhur laf sokmasını yapıyor sana. Sen Thales ayağının altındakini görmezken gökyüzünü anlayacağını mı sanıyorsun? İlattan önce yaşamış büyük Thales'in bize yüzyıllardır anlatılan hikayesi tam olarak bu trajikomik kuyuya düşme anıyla başlıyor. Zihnimizde o klasik dalgın, işte gerçek dünyadan tamamen kopuk bilge klişesi canlanıyor hemen. Önümüzde tarihçi Herodot'un kayıtları, Aristoteles'in günümüze ulaşan o parça parça notları ve modern tarihçilerin bayağı şüpheci analizleri var. Çünkü o kuyuya düşen adam portresi devasa bir yanılsama aslında. Thales o kuyunun içindeki saf adamdan çok daha kurnaz, çok daha pratik ve yeri geldiğinde koskoca bir şehrin siyasetini ya da ticaret piyasalarını alt üst edecek kadar keskin bir zekaya sahip. Yüzyıllar boyunca insanların zihnindeki o filozof şablonunu da tek başına belirlemiş resmen. Herkes filozofu kafası bulutlarda, dünyevi işlerden falan aciz biri sanmış. Oysa bahsettiğimiz kaynaklara, özellikle de Aristoteles ve Herodot'un aktarımlarına dikkatle baktığımızda işin rengi çok değişiyor. Thales'in gökyüzündeki olayları izlerken aslında yeryüzündeki mekanizmaları, doğanın o gizli ritmini okuduğunu anlıyoruz. O, bu okumaları insan hayatına, ticarete ve jeopolitiğe anında entegre edebilen kusursuz bir stratejistti aslında. Onu tarihte benzersiz kılan şey, o yüksek soyut düşünceyle acımasız pratik zekayı aynı zihinde birleştirebilmesiydi. Peki, gökyüzüne bakarken kuyuya düşen bu adam nasıl oldu da Batı düşüncesinin sıfır noktası kabul edildi? Gelin onun köklerine, doğduğu topraklara inelim. Karşımızda antik dünyanın en parlak, en kaotik ve en zengin liman kenti olan Miletos var. Babası Eksamyas, annesi Kleobuline. Yani ailenin isimleri bile o dönemin aristokratik yapısına ele veriyor biraz. Aynen, önümüzdeki metinlere baktığımda soy ağacının çok ilginç yerlere uzandığını görüyorum zaten. Bazı aktarımlar onun Fenikeli köklü bir aileden, işte mitolojik Kadmos ve Agenor'un soyundan geldiğini falan söylüyor. Yani damarlarında çok ciddi, çok eski bir aristokratik kan dolaşıyor bu adamın. Hatta Miletoslu doğup doğmadığı, sonradan mı vatandaşlığa geçtiği bile tartışmalı. Ya o köken meselesi, Thales'i anlamak için sadece bir detay değil, bayağı kilit bir noktadır. Fenike bağlantısını bir düşün. Denizciler değil miydi onlar? Evet, Fenikeliler o dönemin en usta denizcileri. En tüccar milleti ve yıldızları kullanarak yön bulma konusunda en ileri medeniyetidir üstelik. Yani Thales'in geldiği o kültürel havuz, Bir nevi bilgi havuzu. bilginin, denizciliğin, pratik astronominin ve farklı medeniyetlerle yapılan ticaretin tam merkezi. Miletos'un kendisi de Doğu inançlarıyla Batı ticaret yollarının kesiştiği devasa bir kavşak zaten. Tam bir kültür laboratuvarı yani. Böylesine kozmopolit, sürekli fikirlerin ve malların takas edildiği bir laboratuvarda doğması, Thales'in evrene neden dogmatik değil de tamamen rasyonel ve çözüm odaklı yaklaştığını çok iyi açıklıyor bence. Thales için 7 bilgeden biri deniyor. Hatta bir rivayete göre Atina'da bu unvanı ilk taşıyan, o dönemin tabiriyle ilk resmi bilge oymuş. Bilgelik nasıl resmi bir makam olabilir ki? Kulağa çok garip geliyor değil mi bugünden bakınca? Tamam, seni yasal olarak bilgi ilan ettik, işte bu da plakan, yakan, rozetin dese güleriz yani. O dönemin merkezi olmayan dağınık şehir devletleri yapısında bir adam nasıl resmi bilge ilan ediliyor? Bu bana biraz şey gibi geliyor, sonradan uydurulmuş abartılı bir etiket gibi. Sana abartılı gelmesi çok normal çünkü biz bugün bilge kelimesini duyduğumuzda aklımıza hemen dağ başında inzivaya çekilmiş, sessizce meditasyon yapan, böyle topluma falan karışmayan mistik insanlar geliyor. Ancak Antik Yunan'da, özellikle M.Ö. 6. yüzyılda
Bilge kelimesinin karşılığı bambaşkaydı. Bu ünvan sadece soyut düşünceler üreten birine verilmezdi. Bilge demek, topluma yön veren, kriz anlarında yasa koyan bir lider demektir. Çok daha aktif bir rol yani. Bayağı aktif, savaş tehdidi olduğunda siyasi manevralar çizen ve halkın günlük sorunlarını pratik şekilde çözen bir ağırlık merkezi demekti. Yani bu ünvan aslında devletin o kişiye verdiği bir memuriyet falan değil, toplumun kitleler halinde o kişinin entelektüel ve pratik otoritesine duyduğu sarsılmaz güvenin resimleşmesiydi. Onlar hani sistem tıkandığında camı kırıp başvuracağın acil durum butonları gibiydi biraz. Anlıyorum. Yani kriz anlarında bütün gözlerin döndüğü, lafı kanun sayılan bir figürden bahsediyoruz. Toplumun kilit taşı resmen. Peki böyle bir adamın kendi kişisel hayatı nasıldı? Dünyayı ve toplumu bu kadar iyi okuyan, kitleleri yönlendiren biri, kendi çekirdek ailesiyle nasıl bir ilişki içindeydi? İşte burası Thales'in o rasyonel, o zırhlı yapısının altında yatan psikolojiyi görmek için inanılmaz bir pencere sunuyor bize. Onun evlilik ve çocuk meselesine dair okuduklarım beni gerçekten çok güldürdü. Ya evet, antik kaynaklarda en çok spekülasyon yapılan konulardan biri budur zaten. Hatta kaynaklar kendi içinde çelişir sürekli. Kimi metinler evlendiğini ve Kibistos adında bir oğlu olduğunu iddia etse de ağırlıklı kabul onun hiç evlenmediği ve yeğenine evlatlık edindiği yönündedir. Annesi onu gençliğinde sürekli evlenmesi için darlıyor. Hepimizin etrafında vardır ya işte bayram sofralarında sürekli evlilik ne zaman diyen o darlayan akraba. Klasik bir baskı yani. Kaçınılmaz bir antik çağ baskısı. Thales'in gençliğindeki o rahat cevabı mükemmel. Daha zamanı değil diyor. Yıllar geçiyor, adam yaşlanıyor, annesi muhtemelen son bir umutla bir kez daha ısrar edince bu kez o inanılmaz soğukkanlı zekasıyla çıkıp artık zamanı değil diyerek konuyu sonsuza dek kapatıyor. Çok keskin bir cevap gerçekten. Hele bir de neden çocuğun yok diye soranlara verdiği bir cevap var. Neymiş? Çocukları çok sevdiğim içinmiş. Şimdi dürüst olalım, bu adam felsefeyi başlatan kişi olabilir ama modern dünyada biz buna açıkça bağlanma korkusu diyoruz. Issız adam sendromu mu diyorsun? Sanki devasa felsefi zekasını dünyevi dertlerden, o kayınvalide krizlerinden, uykusuz gecelerden falan kaçmak için mükemmel bir kalkan olarak kullanıyor. Birinden ya da bir şeyden sorumlu olmamak için evreni bahane ediyor gibi gelmiyor mu sana da? Ya gündelik hayattan baktığında çok haklı bir şüphe bu. Kesinlikle çok zekice, nükteden ve böyle kaçamak bahaneler gibi duruyor. Ama o dönemin gerçekliğini, yani milattan önceki antik dünyanın o acımasız mekaniklerini bir düşünürsek, altında çok daha derin ve bilinçli bir zihinsel koruma stratejisi yattığını görürüz. Aile kurmak, çocuk sahibi olmak demek, salgın hastalıklara, bebek ölümlerine, bitmek bilmeyen savaşlara ve çok ağır ekonomik krizlere rehin düşmek demekti. Thales, zihnini tamamen serbest bırakmak, odağını doğanın ve evrenin işleyişine verebilmek istiyordu. Dünyevi bağların getireceği o korkunç acı ve sorumluluk yükünün kendi o arı düşünce evrenini kısıtlamasına izin veremezdi. Bu yüzden bu bir sorumluluktan kaçış veya bir fobi değil aslında. Aksine felsefe yapabilmek için dünyevi olan her şeyden feragat etme halidir bu. Hayatını fikirlere adamak için bilinçli olarak ödediği çok ağır bir bedeldir bence. Sırf doğayla ilgilenebilmek için toplumun en temel beklentisini böyle zarif bir laf cambazlığıyla reddetmesi çok etkileyici gerçekten. Fakat benim kaynaklarda okurken bir dakika ya, bu adam sadece bulutlara bakan bir dalgın değil dememi sağlayan asıl şey başkaydı. O hayattan kopuk bilge iddiasını yerle bir eden asıl şey onun siyasetle ve ticaretle yaptıkları. Orası işin renginin tamamen değiştiği yer işte. Hani o meşhur kuyuya düşme hikayesini anlatanların muhtemelen hiç bilmediği, bambaşka, bayağı tehlikeli bir Thales var karşımızda. Siyasi zekasının ve vizyonunun ne kadar keskin olduğunu anlamak için Lidyalı Kroisos ile olan hikayesine bakmamız yeterli aslında. Kroisos, o dönemin dünyasında zenginliğin vücut bulmuş hali. Koca Lidya kralı. Gözünü doğuya dikmiş, yaklaşmakta olan Pers tehlikesini seziyor uzaktan. İonya'nın en güçlü şehri Miletos'a
Elçiler göndererek çok ciddi askeri bir ittifak teklif ediyor. Bütün şehir bu devasa zenginliğin cazibesine kapılıp teklife hemen kabul etmeye meyilliyken Thales devreye giriyor ve Miletosluları bu ittifakı reddetmeyi ikna ediyor. Neden reddettiriyor? Çünkü dönemin jeopolitiğini, haritadaki o güç dengelerini günümüzün bir satranç ustası, bir istihbarat analisti gibi okuyor adam. Lidya'nın zenginliğine falan aldanmıyor, doğudan Perslerden gelen o devasa önlenemez askeri gücü hesaplıyor kafasında. Sonuç ne oluyor peki? Pers kralı Kiros, Lidya'yı ezip geçiyor, savaşı kazanıyor ve o ittifaka Thales sayesinde girmeyen Miletos, Kiros'un gazabından kurtuluyor. Thales masada aldığı tek bir diplomatik kararla orduların hareketini doğru analiz ederek koca bir şehrin on binlerce insanın kaderini değiştiriyor. Tam olarak öyle işte. O kuyuya düştüğü söylenen adam aslında sınır ötesindeki siyasi entrikaları, orduların o askeri kapasitelerini ve liderlerin ihtiraslarını resmen bir matematik denklemi gibi çözebiliyor. Doğayı gözlemleme yeteneğini, insan doğasını ve toplumların hareketini gözlemlemeye de aynı ustalıkla yansıtıyor. Ama bekle. Asıl vurucu nokta bu siyasi öngörüde değil. Aristoteles'in anlattığı bu hikaye inanılmaz. Felsefecilerin fakirliğiyle dalga geçildiği için Thales'in piyasayı manipüle etmesi. Aristoteles bunu felsefeyi savunmak için, hani bakın filozoflar aslında istese çok zengin olur ama parayı umursamıyorlar demek için bir nevi felsefi bir PR çalışması olarak uydurmuş olamaz mı? Antik çağdan kalma, fazla abartılmış bir başarı öyküsü kokuyor sanki bana. Çok harika bir şüphe bu aslında. Evet, Aristoteles bu anekdotu Politikalar adlı eserinde tam da felsefeyi ve filozofları tüccarların küçümsemesinden korumak için anlatır. Yani olayın biraz cilalanmış böyle felsefi bir mitolojiye dönüştürülmüş olma ihtimali çok çok yüksek. Ancak bu hikayenin birebir gerçekliği bir yana, Aristoteles'in bize sunduğu ekonomik mekanizma kusursuzdur ve Thales'in dünyayı kavrayış biçimini mükemmel özetler. Thales, kendisine sürekli, madem o kadar zekisin, gökyüzünün sırlarını falan biliyorsun, neden beş parasızsın diyenleri susturmak ister. Antik çağın en acımasız finansal operasyonunu yapıyor. O derin astronomik ve meteorolojik bilgisini kullanarak yıldızlara ve iklim döngülerine bakarak o yıl zeytin hasadının inanılmaz bereketli geçeceğini aylar öncesinden daha kışın ortasındayken falan hesaplıyor. Sonra ne yapıyor biliyor musun? Piyasayı topluyor. Miletos ve Sakız Adası'ndaki bütün zeytin ezme makinelerini ölü sezonda, kışın en ucuz olduğu dönemde çok küçük teminatlar ödeyerek kiralıyor. Kimsenin prese ihtiyacı falan yok o an. Herkes yatıyor. Thales gidip 3 kuruşa bütün kapasiteyi kendi üstüne kapatıyor. Hasat zamanı gelip de o ağaçlar zeytinden kırıldığında, herkes acil zeytinyağı çıkarmamız lazım, zeytinler çürüyecek diye panikle makine aramaya başladığında neyle karşılaşıyorlar dersin? Bütün makinelerin kullanım hakkı Thales'in elinde. Ve Thales bu makineleri kendi belirlediği o fahiş, o acımasız teker fiyatından kiraya vererek bir anda devasa bir servet kazanıyor. Bu bana bugün devasa bir teknoloji şirketinin bu yapay zeka patlamasından aylar önce piyasadaki tüm çipleri, tüm sunucu kapasitesini ölü fiyatına kapatmasına benziyor. Çok doğru bir benzetme. Herkesin o sunuculara ihtiyacı olduğunda da fiyatı 10 katına çıkarması gibi bir şey bu. Adam milattan önce ortada modern ekonomi, bilimi falan yokken resmen vadeli işlem sözleşmesi, yani bildiğimiz bir futures contract yapmış. Nesnenin kendisini değil, gelecekteki kullanım hakkını ucuza satın almış, bir tekel yaratmış, piyasayı okuyor, arz-talep dengesini manipüle ediyor resmen. Ve bunu zengin olmak için yapmıyor üstelik. Sırf o küstah eleştirmenleri susturup, istediğim an zengin olabilirim demek için yapıyor. Zenginlik sadece bir matematik meselesi, bu çok kolay bir şey, sadece umurumda değil diyor adamlara. Benim asıl derdim hakikat. Ya bu tarihteki en epik gövde gösterilerinden biri bence. Ve bu hikaye felsefe tarihindeki en kritik gerilim noktasını, bilgiyle eylem arasındaki o uçurumu nasıl kapattığını gösterir bize. Bilgi nedir? Sadece kafamızın içinde taşıdığımız soyut, işe yaramaz bir ağırlık mıdır? Yoksa eyleme dönüşen, dönüştüren bir güç müdür? Thales, bu tekel operasyonuyla doğanın ritmini okuyabilen bir zihnin, bu bilgiyi insan hayatına uyguladığında nasıl pratik, durdurulamaz bir güce dönüştüğünü kanıtlamıştır herkese.
O, yıldızlara bakarken hava durumunu, hava durumuna bakarken rekolteyi, rekolteye bakarken de resmen ekonomiyi okuyabilen devasa bir sistem düşünürüdür. İşte siyasette orduları tartabilen, ticarette vadeli işlemleri falan icat edebilen bu adam, dünyevi başarının ve o pratik zekanın zirvesini gördükten sonra belli ki dünyadan sıkılıyor. Yüzünü tekrar ama bu kez çok daha derin bir şekilde doğaya ve evrenin kökenlerine dönüyor ve işte o zaman kaynakların o meşhur ilkler listesi başlıyor. Felsefeyi ve bilimi başlatan ilkler. Mesela kalkıp Mısır'a gidiyor adam. Mısır rahiplerinden matematiği, geometriyi falan öğreniyor. Rivayet o ki çember içine dik üçgen çizen ilk kişi o. Hatta bunu başardığında o kadar mutlu oluyor ki tanrılara şükran sunmak için koskoca bir sığır kurban ediyor. Peki Mısır'da sadece üçgen mi çiziyor? Hayır. O devasa piramitlerin boyunu hesaplıyor. Hem de bunu kendi gölgesinin boyuyla kendi boyunun eşitlendiği o kısacık anı bekleyip tam o anda piramidin gölgesini ölçerek yapıyor. Doğanın kendi içindeki oranını resmen kendi boyunu ölçü birimi olarak kullanıp dünyanın en büyük yapısını uyguluyor. Nasıl bir zihin bu ya? O sığır kurban etme ritüeline özellikle dikkat etmeni isterim. Bu eski dünyada sadece bir matematik formülü bulmak değil, evrenin kodunu kırmak anlamına geliyordu aslında. Doğanın içine gizlenmiş, her zaman, her koşulda, Mısır'da da, Miletos'ta da geçerli olan o kusursuz mimari düzenin şifresini çözdüğüne inanıyordu. Çember ve üçgen, bunlar sadece kağıt üzerindeki geometrik şekiller değildi onun için. Evrenin konuştuğu, evrensel dilin alfabesiydi bunlar. Ve Mısır'dan aldığı bu bilgiyi Babil'in yüzyıllara dayanan gökyüzü kayıtlarıyla birleştiriyordu adam. Babillerin gökyüzü kayıtları mı? Yani o meşhur güneş tutulması tahmini sadece gökyüzüne bakarak yaptığı bir sihir değil miydi? Kesinlikle bir sihir değildi, devasa bir veriyi okuma sanatıydı o. Babillilerin Saros döngüsü dedikleri, yüzyıllar boyunca tutulan güneş ve ay tutulması kayıtları vardı. Thales, akşam gökyüzüne bakıp, "Ya hissediyorum, yarın güneş kararacak." demiyor. Mistik bir kahin değil yani. Asla değil. O devasa astronomik veri tabanını inceliyor, içindeki matematiksel döngüyü, o periyodik ritmi keşfediyor belgelerden. Doğanın tanrıların kaprisleriyle değil, hesaplanabilir kurallarla işlediğini fark ediyor. Bu mitolojinin sonu, bilimin ayak sesleridir resmen. Ama benim kafamı asıl karıştıran ilkler listesindeki o çok tuhaf, böyle ilk bakışta çok ilkel falan gelen bir fikir var. Ruhun ölümsüz olduğunu, daha doğrusu her şeyin ruhla dolu olduğunu iddia etmesi ve bunu mıknatısa, kehribara bakarak falan söylüyor. Cansız sandığımız bir taşın mıknatısın demiri çekmesine bakarak bunun bir canı var diyor. Ya dürüst olalım, bir taşa bakıp her şeye ruh atfetmek, Zeus'a inanan bir toplumdan çok da farklı, çok da rasyonel bir yere gitmemiş gibi gelmiyor mu sana da? Hala bayağı mitolojik bir düşünce gibi tınlıyor bence. Bak, ilk duyduğunda öyle gelebilir. Ama tam tersine, bu düşünce felsefi devrimin tam merkezidir ve mitolojiyi yıkan asıl balyozdur. O dönemin insanının gözünden düşünmeni istiyorum. Yerde duran bir taş var, hareketsiz. Yanına bir demir koyduğunda taş görünmez bir güçle uzaktan demiri çekiyor. Antik insan buna baktığında burada büyü var der, bu tanrıların işi der. Doğal olarak. Görünmeyen bir güç var sonuçta. Ancak Thales buna büyü falan diyemiyor. Bu nesnenin içinde bizim gözümüzle göremediğimiz bir hareket ettirici prensip, bir kinetik enerji var diyor. Ona ruh diyor, evet, kelime olarak psaike kelimesini kullanıyor. Ama burada kastettiği şey dini uhrevi bir ruh değil. Kastettiği şey özünde canlılık ve kendiliğinden hareket etme gücüdür. Yani nesnelerin dışarıdan bir tanrı tarafından böyle itilip kakılmasına gerek yok. Hareket enerjisi maddenin kendi içinde var diyor. Doğru mu anlıyorum? Harika özetledin. Tam olarak bunu diyor. Eğer cansız sandığımız bir kaya parçası bile içinde böyle bir hareket gücü barındırıyorsa, o zaman evren ölü bir madde yığını falan değildir. Evrenin hareket etmesi için sürekli onu dürtükleyen, kızan, şimşek atan, aşık olan tanrılara ihtiyacımız yoktur. Evren kendi kendine yeten bir makine o zaman. Aynen öyle. Evren içten içe kaynayan, hareket eden, dönüşen, devasa ve canlı bir mekanizmadır. İşte bir mıknatısın görünmeyen çekim gücüne bakarak bütün evrenin o dinamik yapısını çözmesi, insan zihnini Olimpos dağındaki tanrıların kaprislerinden kurtarıp
kendi iç kurallarıyla işleyen bir doğa anlayışına geçişin o büyük kıvılcımıdır. İnanılmaz bir sıçrama. Gerçekten ya. Baktığı her şeyin içindeki o gizli hareketi görebilmek. Bize ulaşan o meşhur kendine atfedilen sözü çok çarpıcı bence burada. Hayata ve varoluşa karşı duyduğu şükranı şu 3 maddeyle özetliyor adam. Talihe 3 nedenden ötürü minnet borçluyorum. Birincisi hayvan değil insan olduğum için. İkincisi kadın değil erkek olduğum için. Üçüncüsü de barbar değil Yunanlı olduğum için. Şimdi bugünün penceresinden bakınca çok sert, çok ayrımcı duruyor biliyorum. Ama dönemin kodlarıyla düşündüğünde bu bir üstünlük taslamaktan ziyade felsefe yapabilmenin sosyolojik şartlarına bir şükran aslında değil mi? Evet, tam olarak öyle okumak lazım. Antik Yunan'da kadınların kamusal hayatta yeri falan yoktu. Köleler ve barbar kabul edilen yabancılar siyaset veya felsefe falan yapamazdı zaten. Thales, aklını serbestçe kullanabildiği, evrenin sırlarını tartışabildiği o ayrıcalıklı, o rasyonel zümrede yer almanın, varoluşun o en tepe noktasından evreni izleyebilme şansının değerini çok iyi biliyordu ve buna minnettardı. Hakkında vermiş zaten bu ayrıcalığın. Vermez olur mu? Onun o kuyuya düşmesi bile aslında ayağının altındaki jeopolitiği, ticareti, doğanın ritmini kusursuz anladıktan sonra artık gözünü güvenle en tepeye dikebilmesinin bir sonucuydu. O zeytin tekeliyle, işte o mıknatıstaki görünmez kinetik güçle dünyayı kavradıktan sonra kuyuya düşmek onun için bir utanç falan değil, evrene duyduğu o sarsılmaz konsantrasyonun doğal bir yan etkisiydi sadece. Kuyuya düşen, siyaseti ve ticareti böyle parmağında oynatan bu adam, kısa süre sonra gökyüzündeki güneşi kelimenin tam anlamıyla ortadan kaldıracak. Hani savaş halindeki kralların kılıçlarını korkuyla yere indirmesine sebep olacak o devasa eşsiz astronomik hesaplamaya imza atacaktı. Ama Thales'in felsefe tarihini sarsan asıl mirası, o meşhur güneş tutulmasını tahmin etmeden ya da evrenin o canlı, hareketli yapısını çözmeden çok daha önce, henüz gökyüzüne bakmadan önce elini suya soktuğu an başlıyordu. Her şeyin başlangıcı sudur. Her şeyin başlangıcı, kökeni, temeli falan hep su. Yani sadece 2 kelimelik kısacık bir önerme gibi duruyor ama insanlık tarihinin seyrini değiştiren o devasa sıçramanın ta kendisi bu aslında. Kesinlikle öyle. Yani Batı felsefe tarihinin hatta bir bütün olarak rasyonel bilimsel düşüncenin sıfır noktası olarak kabul edilmesinin ardında yatan devrim, tam olarak bu cümlenin sadeliğinde gizli zaten. Şimdi bir anlığına M.Ö. 6. yüzyılda olduğunu düşün. O dönemin zihniyet haritasını gözünün önüne getir be. Çok farklı bir dünya tabii. Aynen. Her şeyin ama her şeyin mitolojiyle, işte tanrıların kaprisleriyle, doğaüstü varlıkların öfkesiyle açıklandığı bir dünyadasın. Şimşek çakıyorsa Zeus kızmıştır, deprem oluyorsa Poseidon mızrağını yere vurmuştur falan. Hani doğa anlaşılması gereken bir sistem falan değil de daha çok böyle korkulması ve yatıştırılması gereken devasa bir tiyatro sahnesi gibi. Tam olarak öyle. Ve sonra bir adam çıkıp olayların ardındaki o temel ilkeyi, yani o ilk nedeni, arkeyi arıyor. Ve bunu tanrılarda değil, bizzat doğanın kendi içinde, maddi bir elementte, yani suda buluyor. Doğayı mitolojinin tekelinden alıp bizzat doğanın kendisine teslim etme çabası çok acayip bir şey. Yani bulutların üstündeki görünmez ve keyfi güçlerden gözümüzün önünde akan, donan, buharlaşan, dokunabildiğimiz ölçülebilir bir maddeye geçiş. Şöyle ki, bir anda evreni fiziksel bir maddeyle açıklayan bir zihin var, tamam. Ama diğer yanda aynı öğretinin hemen devamında şöyle bir kayıt düşünmüş, evrenin canı vardır ve cinlerle yani daimonlarla doludur diyor. Yani eğer bu kişi her şeyi doğal nedenlerle açıklayan rasyonelliğin kurucusuysa, hani nasıl oluyor da aynı nefeste her yer cinlerle dolu diyebiliyor? Bu şey değil mi? Rasyonel düşünceyi başlatırken aynı zamanda antik batıl inançlara sıkı sıkıya tutunmak, hatta Kendi içinde devasa bir çelişkiye düşmek gibi değil mi? kesinlikle kendi içinde muazzam bir çelişki gibi duruyor. İlk bakışta kusursuz bir çelişki gibi duruyor, haklısın. Ama burada büyüleyici olan şey, felsefenin ve bilimin o emekleme aşamasında kavramların nasıl inşa edildiğine tanık olmamız aslında. Mitolojiden bilime geçiş böyle gece yarısı aniden şalterin indirilip yepyeni bir çağın başlaması gibi gerçekleşmedi sonuçta. Eski kelimelerle yeni fikirleri ifade etmeye çalışmanın sancılı bir süreciydi bu. Thales tam bu köprünün ortasında, iki dünyanın sınırında duruyor. Hani o dönemin kelime dağarcığını bir düşünsene. Henüz
İşte kinetik enerji, manyetik alan, kütle çekimi veya kuvvet alanı gibi terimleri icat edilmemişti. Yani fiziksel veya görünmez bir gücü tarif edecek bir terminoloji ortada yoktu diyorsun. Tam olarak öyle. Doğada kendi kendine hareket eden, değişen, etki eden bir şeyler görüyorsun. Mesela bir mıknatısın demiri çektiğini gözlemliyorsun o dönemde. Cansız bir taş parçası sonuçta mıknatıs. Değil mi? Nasıl oluyor da başka bir nesneyi fiziksel bir temas falan olmadan kendine doğru çekebiliyor? Antik zihin için kendi kendine hareket edebilme veya hareket ettirebilme yeteneği doğrudan canlılık veya ruh ile eşdeğerdi. Anladım. Yani enerji kelimesi yerine ruh diyordu. Dolayısıyla evrenin canı vardır ve daimonlarla doludur derken aslında bugünkü anlamda ormanda gezen perilerden falan bahsetmiyordu. Evrenin ölü, durağan, pasif bir boşluk olmadığını anlatıyordu. İçkin, dinamik güçlerle doğanın kendi içindeki hareket ettirici enerjilerle dolu olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Çok mantıklı aslında bu. Eski dünyanın mitolojik kelimelerini kullanarak yepyeni bir fiziksel gerçekliği tarif ediyordu yani. Bugün bir fizikçinin elektromanyetik alan diyerek tarif ettiği o görünmez itme ve çekme kuvvetini o günün sınırlı sözlüğünde daimon diyerek isimlendiriyordu. Elindeki kelimeler yetersiz kalınca mitolojinin kavramlarını alıp içlerini tamamen rasyonel ve gözlemlenebilir bir doğa felsefesiyle doldurdu resmen. Çok güzel özetledin. Peki, görünmez güçlerin, yani bu daimonların ardındaki fiziksel kuralları arayan bu zihin, aynı kural arayışını gözle görülebilen devasa nesnelere nasıl uyguladı? O da ayrı bir deha örneği zaten. Ya çünkü görünmeyeni anlamak bir şey ama yeryüzündeki en devasa, en somut, 10 binlerce ton ağırlığındaki yapılarla, yani Mısır piramitleriyle yüzleşmek bambaşka bir şey. Hani bu rasyonel arayışın toprağa, taşa ve gölgeye nasıl dokunduğunu da biraz konuşalım bence. Tabii, harika bir yere geldik. O halde yönümüzü doğrudan Mısır'a, Hieronymos'un bize aktardığı o meşhur gölge anekdotuna çevirelim. Thales'in felsefesinin sadece böyle soyut fikirlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda ne kadar keskin bir pratik zekaya sahip olduğunu gösteren belki de en çarpıcı andır bu. Ya şu an Mısır'ın o kavurucu güneş altında piramitlerin devasa gölgesinde durduğunu hayal etsene. Milattan önce 6. yüzyıldasın. O güne kadar bu yapılar sadece tanrı kralların, firavunların falan aşılması ve tam olarak kavranması imkansız anıtları olarak görülmüş. Ulaşılmaz yapılar yani. Ve kimse yüksekliğini tam olarak ölçemiyor. Çünkü o dönemin şartlarında nasıl ölçeceksin ki? Gerçekten zor bir problem. Ya piramidin tepesinden aşağıya bir şakul mu sarkıtacaksın, tepeye iskele mi kuracaksın? İmkansız bir mühendislik problemi gibi duruyor dışarıdan. Ama o hiçbir karmaşık alete veya devasa bir insan gücüne ihtiyaç falan duymuyor, sadece duruyor. Sadece duruyor, evet. Güneşin hareketini, gölgelerin uzayıp kısalmasını izliyor ve bekliyor. Sadece kendi boyuyla kendi gölgesinin uzunluğunun tamamen eşitlendiği o spesifik zaman dilimini bekliyor. Güneşin gökyüzündeki açısının tam olarak 45 dereceye ulaştığı o an. İnanılmaz basit ama dahiyane. Işığın dünyadaki her nesnenin arkasında, nesnenin kendi yüksekliğiyle birebir aynı uzunlukta bir gölge bıraktığı o eşsiz dakika aslında bu. Mekaniği gerçekten büyüleyici. Hani kendi gölgesine bakıyor, gölgesi tam kendi boyuna ulaştığı an tamam diyor. Şu an benim gölgem benim boyuma eşitse şu devasa piramidin gölgesi de onun kendi yüksekliğine eşittir. Evet, yapması gereken tek şey gidip kumun üzerindeki piramit gölgesine adımlamak oluyor sadece. Tabii burada küçük pratik bir zorluk da var. Piramidin gölgesi kendi merkezinden başlar, yani gölgeyi dışarıdan ölçüp üzerine piramidin taban uzunluğunun yarısını eklemesi gerekir falan. Doğru, geometriyi orada da kullanıyor. Ama temel geometri aynı kalıyor. İki eşkenar dik üçgen. Bu sadece zekice bir matematik hesabı değil ya. Bu doğanın kurallarını devasa boyutlara taşıyabilmektir bence. Ve bu eylemin altında yatan felsefi anlam o geometrik çözümden çok daha derindir aslında. Burada radikal bir eşitleme var. Nasıl bir eşitleme? Doğanın kuralları, işte ışık ve gölgenin orantısı, yeryüzündeki en kutsal, en tanrısal sayılan firavun anıtları içinde, kumun üzerinde dikilen sıradan bir insan içinde birebir aynı işliyor. Ya bu müthiş bir detay gerçekten. Yani piramitler ne kadar büyük, ne kadar ilahi görünürlerse görünsünler, evrensel fizik yasalarından, geometrinin kurallarından muaf değiller. Asla değiller.
Doğa yasaları insan hiyerarşisiyle ilgilenmez mesajı çıkıyor sanki buradan. İnsanın kendi aklını ve orantıyı bir alet olarak kullanarak evrenin en büyük ve en kutsal sırlarından birini çözebileceğinin ispatıdır bu. Firavunların o tanrısal dokunulmazlığı, rasyonel aklın ve matematiğin önünde eşitlenmiştir resmen. Bilginin ve geometrinin bu denli demokratikleşmesi başlı başına bir zihniyet devrimidir yani. Peki, yeryüzündeki gölgeleri adımlayarak kutsal yapıları insan aklının sınırlarına çeken bu zihin, başını yukarıya, gökyüzüne kaldırdığında ne gördü sence? Eğer yer çekimi ve ışık dünyada herkes ve her şey için eşit çalışıyorsa, aynı eşitlik gökyüzü için de geçerli miydi? Tabii ki. Açıkçası gölge anekdotundaki o mekanik sadelik ne kadar etkileyiciyse, gökyüzündeki astronomik iddiaları da bir o kadar düşündürücü geldi bana. Zamanı mevsimlere ayırıyor, yılı 365 güne bölüyor, hatta ayın döngüsündeki son güne, yani belki de o güne dek bir isim vermeye bile gerek duyulmayan o karanlık evreye 30. gün adını veriyor. Zamanı mitolojik bir anlatıdan çıkarıp tamamen ölçülebilir, öngörülebilir bir mekanizmaya dönüştürüyor aslında. O dönemde gökyüzü, demin de konuştuğumuz gibi tanrıların savaş alanıydı hani. Meteor düştüğünde bir tanrı öfkelenmiş falan sayılırdı. Ay tutulduğunda da göksel bir canavar onu yutmaya kalkmış sayılırdı. Gökyüzü devasa bir hikaye kitabıydı onlar için. Ancak o yukarıya baktığında bir çark sistemi, matematiksel kurallarla işleyen devasa bir saat düzeneyi gördü. Mekaniğini anlamakta çok zorlanıyorum ben. Güneşin büyüklüğünü, daha doğrusu gökyüzünde kapladığı alanı, kendi yörünge çemberinin 720'de biri olarak hesaplıyor. Evet, bu oran gerçekten inanılmaz. Aynı oranı ay için de veriyor üstelik ya. Teleskobun falan olmadığı, merceklerin bilinmediği, insanların gökyüzüne sadece böyle çıplak gözle baktığı bir çağ. Tamam, gölge ölçmek için güneşi beklemek mantıklı da, gökyüzündeki o devasa hayali daireyi zihinde canlandırıp, güneşe bakarak tüm yörüngenin 720'de biridir demek nasıl mümkün olabilir ya? Bu veriye nasıl ulaşmış olabilir? Haklısın. Bu tarihçilerin ve astronomların da uzun süre üzerinde tartıştığı çok sofistike bir problem. Ama bunu yapabilmenin, teleskopsuz bir çağda bunu başarabilmenin harika ve son derece mekanik bir yolu var. Neymiş o yol? Zamanı kullanarak uzayı ölçmek. Zamanı kullanarak uzayı ölçmek mi? Nasıl çalışıyor ki bu sistem? Şöyle düşün, bir su saati yani klepsidra kullandığını hayal et. 6 delik bir kaptan düzenli olarak su damlıyor işte. Sabah erken saatlerde güneş ufuk çizgisinde belirmeye başladığı o ilk an, tam ilk ışık yüzünü gösterdiğinde suyun akışını başlatıyorsun. Güneşin o alt kenarından üst kenarına kadar olan kısım, yani güneşin tüm diski ufuk çizgisinden tamamen kurtulana kadar geçen o kısacık sürede akan suyu ölçüyorsun. Tamam, güneşin kendi çapı kadar bir mesafeyi kat etmesi için geçen sürede akan suyu bir kaba ayırdık. Sonra tam 24 saat boyunca, yani güneş ertesi sabah tekrar ufukta aynı noktaya gelene kadar o su saatinden akan toplam suyu ölçüyorsun. Bütün bir günün suyu yani. O dönemde bu iki su miktarı karşılaştırıldığında güneşin ufku geçmesi için gereken suyun tam bir gün boyunca akan suyun tam olarak 720'de biri olduğu görülüyor. Yani güneş kendi çapı kadar bir mesafeyi kat etmek için bütün bir yörüngesini tamamladığı sürenin 720'de birini harcıyor. İnanılmaz derecede zarif bir yöntem gerçekten. Hani 360 derecelik tam bir çemberi düşünürsek 720 parçaya bölmek demek, güneşin gökyüzünde tam olarak yarım derecelik bir açı kapladığını bulmak demek sonuçta. Matematik bu kadar net. Şu an dinlerken gökyüzüne doğru serçe parmağını uzattığını düşün mesela. O parmağın ucunun kapladığı alan yaklaşık yarım derecedir işte. Adam bunu sadece suyun damlama hızını izleyerek ve zihnindeki orantı yeteneğini kullanarak bulmuş. Merceklere veya böyle modern araçlara ihtiyacı yoktu çünkü. Zamanı uzayın bir cetveli olarak kullanmayı başarmıştı resmen. Ve bu sadece teorik bir takıntı, matematiksel bir oyun falan da değildi aslında. Kallimakos'un aktarımlarına göre onun astronomiye olan bu derin ilgisi çok geçmeden insan hayatını kökten değiştirecek pratik bir uygulamaya dönüştü. Onun sadece güneşi veya ayı izlemediğini, aynı zamanda takım yıldızları üzerinde de derinlemesine çalıştığını biliyoruz.
Küçük Ayı takım yıldızının denizcilikteki o kritik önemini keşfettiğini biliyoruz. Peki bunun denizcilikteki önemi neydi ki? Neden bu kadar kritik bir bilgiydi bu? Bunu anlamak için Fönikeli denizcileri düşünmeliyiz. O dönemin en cesur, en uzak denizlere açılan tüccarları bunlar. Hani açık denizde zifiri karanlıkta olduklarını hayal et. Pusula yok. Haritalama sistemleri inanılmaz ilkel. Gece olduğunda yönünü bulabileceğin tek şey yıldızlar sonuçta. Eğer yıldızları yanlış okursan, gemin günlerce rotasından sapar. Mürettebat susuzluktan ölebilir ya da kayalıklara çarpıp batabilirsin. Yani yıldızlar o dönemde sadece gökyüzündeki mitolojik figürler falan değil, doğrudan bir ölüm kalım meselesiydi. Otoyol tabelaları gibiydiler aslında. Ve sorun şuydu ki, o dönemde denizcilerin çoğu daha parlak ve daha belirgin olduğu için Büyük Ayı takım yıldızını kullanarak yön bulmaya çalışıyordu. Ama büyük ayı gökyüzünde çok geniş bir kavis çizerek hareket eder. Yani gecenin farklı saatlerinde ona bakarak yön tayin etmeye kalkarsan aslında sürekli yer değiştiren bir referans noktası almış olursun. Bir saate bakmak gibi ya, büyük ayı yelkovan gibi böyle geniş bir çember çizer. Büyük Ayı yelkovan gibidir ve ona bakarak kuzeyi bulmaya çalışırsan, gecenin ilerleyen saatlerinde o rota sapman devasa boyutlara ulaşır. İşte Thales'in denizcilere sunduğu o devrimsel bilgi tam olarak burada devreye giriyor zaten. O göksel kutba, yani saatin tam merkezindeki o sabit çibiye çok daha yakın olan Küçük Ayı'yı referans almaları gerektiğini gösterdi. Çünkü küçük ayı merkeze daha yakın. Küçük Ayı gece boyunca gökyüzünde çok daha dar, neredeyse sabit bir daire çizer. Anladım. Yani büyük ayının o yanıltıcı parlaklığına kanmayın, daha soluk ama çok daha sabit olan şu yıldıza, küçük ayıya bakın diyerek denizcilere adeta antik çağın GPS sistemini armağan etti diyebiliriz. Gemilerin hedeflerine güvenle ulaşmasını sağladı, kayıpları azalttı, ticareti falan hızlandırdı. O gökyüzündeki yıldızları böyle mitolojik hikayelerden koparıp denizin ortasında dalgalarla boğuşan bir gemicinin dümenine bağladı. Bilginin sadece felsefe okullarının bahçesinde kalmayıp doğrudan insan hayatına dokunduğu müthiş bir an bu. Peki ama doğanın temel taşını tartışan, evrenin mekaniğini çözen, piramitleri ölçüp yıldızları haritalandıran bu zihin, bütün bunları başardıktan sonra kendi toplumunda M.Ö. 6. yüzyılın İonya'sında falan nasıl karşılandı acaba? Yani Thrasybulus döneminde Miletos'un bu en parlak ismi sokakta yürürken insanlar ona nasıl bakıyordu? Genelde bu çapta bir zekadan devasa bir ego, işte ben evrenin sırlarını çözdüm diyen bir kibir beklenmez mi? Beklenir, çok haklısın. Ama karşımıza çıkan tablo, bilginin getirdiği o kibrin tam tersi aslında. Doğanın, uzayın ve zamanın o devasa mekaniği karşısında insanın ne kadar küçük olduğunu fark etmenin getirdiği derin bir tevazu var onda. Ve bu tevazu nesilden nesile aktarılarak efsaneleşen o meşhur altın üç ayak, yani triped hikayesiyle ete kemiğe bürünüyor. Denizin derinliklerinden çıkan o gizemli ve göz kamaştırıcı nesne hani. İyonyalı bir grup gencin denize ağ atmasıyla başlar her şey falan. Ağları ağırlaşır, yukarı çektiklerinde balık yerine som altından, böyle üzeri muazzam işlemelerle dolu bir üç ayak, bir tripod bulurlar. Hazine buluyorlar yani. Tabii anında bir tartışma patlak verir. Bu kimin hakkı, kime ait olmalı falan diye. İşin içinden çıkamayınca antik dünyanın o nihai otoritesine her türlü anlaşmazlığın son sözünün söylendiği Delfoy kahininin tapınağına giderler. Ve Delfoy kahini o her zamanki şifreli ama keskin tarzıyla tek bir cümle kurar. Kim bilgelikte herkesin önündeyse üç ayak onundur. Yani en bilgi olanı bulup ona vermelerini emreder. İyonyalılar için bu sorunun cevabını bulmak pek de zor olmamış olsa gerek herhalde. Çünkü az önce anlattıklarımızı bir düşünsene. Piramidin gölgesini hesaplayan, güneşi 720 parçaya bölen, denizin ortasında rotayı sabitleyen bir zihin var karşılarında sonuçta. Başka kime gidecekler ki? En bilge denildiğinde akla ilk gelen kişiye, Thales'e götürüyorlar bu eşsiz nesneyi. Bu senin hakkındır, kahin böyle buyurdu diyerek ona sunuyorlar. İşte burası bence az önce bahsettiğimiz o kibrin ve egonun nihai sınavı.
O 3 ayağı alıp evinin en güzel köşesine falan koyabilirdi. Ben bunu hak ettim diyebilirdi rahatlıkla. Evet ama o tüm o felsefi derinliğine, o eşsiz zekasına yakışır bir şekilde şu cümleyi kuruyor. Benden daha bilge biri var. Ve altın üç ayağı reddediyor. Onu kendisinden daha bilge olduğunu düşündüğü bir başka isme devrediyor. Çok etkileyici bir tavır. Bu eylem aslında ben artık her şeyi biliyorum demenin, bilgelik yolculuğunun sonu olduğunu, aklın ölüm fermanı olduğunu kavramış birinin tavrıdır. Bilgi, böyle bir kutuya koyup saklayabileceğiniz duran bir nesne falan değildir. Genişleyen bir ufuktur. Aynen, bilginin sınırlarını ne kadar zorlarsan, bilmediğin o devasa boşluğun, evrenin o karanlık cehalet denizinin ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu da o kadar net görürsün. O gölgeleri ve yıldızları ölçtüğü gibi kendi cehaletinin de ölçüsünü, kendi sınırlarını tam olarak kavramış biriydi işte. Ve böylece o som altın üç ayağın elden ele, zihinden zihne dolaşacağı o uzun ve tarihi yolculuk başlamış oluyor. Thales bu eşyayı alıyor ve Bias'a gönderiyor. Bias o sorumluluğu taşıyamayıp Kleobulos'a devrediyor falan. Oradan başka birine, sonra Hilon'a geçiyor. Zincir devam ediyor. 7 bilge arasında, dönemin en parlak beyinleri arasında bir eşya elden ele geziyor. Ama hiçbiri, evet altın üç ayak, benim hakkım, ben en bilgeyim diyecek o kibri kendisinde bulamıyor. Hepsi bilginin bir nesneye, bir mülke hapsedilemeyecek kadar ulu bir şey olduğunu anlıyor galiba. Tam da bu yüzden zincir kopmadan devam ediyor zaten. Ta ki son noktaya, Hilon'a gelene kadar. Hilon en sonunda bu sorumluluğun ağırlığına falan dayanamayıp doğrudan Delfoy kahininin karşısına çıkıyor. Ve açıkça soruyor, benden daha bilge kim var ki bu üç ayağı kime vereyim? Bütün bilgeleri dolaştım. Ve tam o an felsefe tarihinin, bilgelik arayışının o en güzel ters köşesi yaşanıyor bence. Kahin, gökyüzünün haritasını çıkaranlara, yasaları yazanlara, kitleleri yönetenlere falan değil, bambaşka birini işaret ediyor. O devasa bilgi birikimi, o elden ele dolaşan efsanevi altın eşya ve bu üç ayak dönüp dolaşıp kimsenin beklemediği bir isme, sabanının başındaki bir çiftçiye uğrayacaktı. Sessiz sedasız toprağını kazanan, doğanın döngüleriyle falan uyum içinde yaşayan o sade zihne, evrenin kökenini suda arayan bir dehadan başlayıp toprağa işleyen bir çiftçinin nasırlı ellerine kadar uzanan, bilgeliğin o sınır tanımayan muazzam zinciri. İnsanın doğayı, evreni ve en önemlisi kendini anlama çabasının ne kadar çok katmanlı, ne kadar şaşırtıcı olduğunu gösteren kusursuz bir tablo bu bence. Mitolojinin o gölgelerinden çıkıp rasyonel düşüncenin aydınlık ve kurallı düzlüklerine ilk adımı atan bir vizyonun peşinden gittik aslında. Evrenin görünmez ve dinamik ruhunu fiziksel maddede arayan, yıldızları mitolojik canavarlardan kurtarıp denizcilerin ellerine bir pusula olarak bırakan, güneşin ışığını tanrı krallarla sıradan insanların üzerinde eşitleyen ve tüm bu görkemli zekasına rağmen benden daha bilge biri var diyebilen bir vizyon. Bütün bu parçaları hani piramitlerin gölgesinden su saatine, takım yıldızlarından altın üç ayağa kadar tüm bu hikayeleri üst üste koyduğumuzda o zihinsel sıçramanın gerçek boyutunu görebiliyoruz. Şimdi tüm bu konuştuklarımızı zihninde toparlarken senden sadece tek bir soruyu düşünmeni istiyorum. Peki sence felsefenin ilk adımı gökyüzüne bakmaktı yoksa ayağının altındaki suyu fark etmek miydi? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Fikirler burada ölmez.